Merhaba arkadaşlar. Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere muhteşem bir iki şiş örgü başlama tekniği anlatacağım. Duruşu çok güzel ve çok kolay bir örgü başlama tekniği anlatacağım. Videoma geçmeden önce her zamanki hatırlatmalarımızı yapalım. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, yeni videolar ve projelerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Kanalıma abonelik tamamen ücretsizdir. Tekniği göstermek için kullanacağım malzemeler bebe yünü ve 4 numara şiş. Bu teknikle örgüye başlarken İpimizden belirli bir miktar ayırmamıza gerek yok. Sadece dilerseniz örgü dikişinde kullanmak üzere ipin ucundan ip bırakabilirsiniz. İpimin ucundan şu şekilde bir ilmek yaparak şişime geçirdim. Hafifçe sıkılaştırdım ve şişimi sol elime aldım. Bu teknikte ilmek atma işleminde her iki şişi kullanıyoruz. Bu teknik örerek ilmek atma tekniği. Sol elimde ilmeği attım, şişim var. Sağ elime de diğer şişimi aldım. Şimdi her bir önceki ilmeğin içinden yeni bir ilmek alarak örgüye başlıyorum. Bakın, şişime attım, ilmeğin içine battım, düz örgü örermiş gibi. Arka taraftan ipimi aldım, bir ilmek çıkardım, şişime taktım. Artık 2 ilmeğim var. Yine bu son taktığım ilmeğin içinden düz örgü örer gibi şişimi battım, ipimi doladım, bir ilmek aldım, şişime geçirdim. 3 ilmeğim oldu. Çok fazla sıkmıyorum. Yine bakın, en son şişime taktım ilmeğimin içine soldan sağa doğru şişimi geçirdim, ipimi aldım, bir ilmek aldım, şişime taktım. Yine en son şişime geçirdim ilmeğimin içinden şişimi soldan sağa doğru battım, ipimi aldım, bir ilmek aldım, şişime geçirdim. Sıkmıyorum. Bu çok önemli. Bu şekilde istediğim ilmek sayısı kadar ilmek atıyorum. Bakın ne kadar düzgün bir şekilde ilmek attık. Bu teknik özellikle yelek kol altlarında veya herhangi bir örgüde sonradan kenardan ilmek çıkartmak gerektiğinde ya da artırmak gerektiğinde kullanılacak çok uygun bir teknik. Basit örgüye başlama tekniğinden farklı şekilde uygulanmasına rağmen bakın, bu teknikle attığımız ilmeklerin
ön yüzü ve arka yüzü basit örgüye başlama tekniğiyle aynı şekilde. Peki farklılıklar neler? Şimdi mesela örmeye başladığımızda bu teknikte ilk sıramız ön yüzde oluyor ve ipimiz, başlama ipimiz sol alt kenarda. Bir de basit örgüye başlama tekniğine bakalım şimdi. Bu teknikte ipimizin ucundan atmak istediğimiz ilmek sayısına yeterli olacak kadar ip bırakmamız gerekiyor. Bu ayırdığım noktadan bu sefer düğüm şeklinde bir ilmek alıyorum ve şiş sağ elimde şu şekilde. Bununla ilgili ayrıca videom var. O videomun linkini de bu videonun sağ üst köşesine koydum. Oradan ayrıntılı olarak bakabilirsiniz. Şimdi sol elimi şu iki ipin arasından alarak basit örgüye başlama tekniğiyle ilmek atıyorum. Amacım size sonuç olarak farkı göstermek. Bu kadar yeterli. Şimdi bakın bu şişimdeki ilmekleri basit örgüye başlama tekniğiyle attım. Bu şişimdeki ilmekleri ise örerek örgüye başlama tekniğiyle attım. Her iki tekniğin ön yüz duruşu aynı. Hemen arka duruşlarına bakıyoruz. Her iki tekniğin de arka duruşu yine aynı. Şimdi her iki tekniğin ön taraflarını alıyorum. Farklılıklara bakalım. Örerek örgüye başlama teknikte başlama ipim sol tarafta. Basit örgüye başlama tekniğimin de yine başlama ipim sol tarafta. Ancak örme ipim de ilk sıradan sonra, başlama sırasından sonra sol tarafta. Örerek örgüye başlamada ise örme ipim sağ tarafta. Peki bu ne anlama geliyor? Örerek örgüye başlama tekniğinde ilk sıramız ön yüzden oluyor. Basit örgüye başlama tekniğinde bakın dönerek ilk sıramızı arka yüzden örmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.